Korkunun sınırlarını zorlayan bir teklifle karşı karşıya olsaydınız kabul eder miydiniz? Zengin, egzantrik bir milyoner olan Stephen Price, unutulmaz bir gece düzenlemeye kararlıydı. Mekan mı? 1930'larda korkunç deneylerle tanınmış lanetli bir akıl hastanesi. Doktor Vonnegutt'un işkence ve ölümle dolu gölgesi hala bu duvarların arasında gezinirken Stephen ve karısı Evelyn burada bir doğum günü partisi organize eder. Ama sıradan bir parti değildir. Stephen 5 yabancıyı geceye davet eder ve onlara cazip bir ödül teklif eder. Eğer geceyi bu lanetli hastanede geçirirlerse 1 milyon dolarla ayrılacaklarını söylerler. Ancak geçmiş karanlık sırrını bırakmamıştır. Bina dehşetin birer iz düşümü olan ruhlarla doludur. Peki misafirlerin korktuğu şey gerçekten paranormal bir güç mü, yoksa daha tehlikeli bir insan planının parçası mıydı? Gece ilerledikçe sınırlar bulanıklaşır ve kimsenin göründüğü gibi olmadığı anlaşılır. Her kapı daha derin bir kabusa açılırken geçmişin lanetleri bir bir canlanmaya başlar. Kimin hayatta kalacağına ya da kimin aklını kaybedeceğine karar veren tek bir şey vardır: binanın kendi iradesi. Şimdi hazırsanız zamanında birçok kişide etki bırakmayı başaran bu filmin şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Filmin etkileyici görsel efektleri o dönemde oldukça yenilikçiydi. Özellikle binanın yaşayan gibi görünmesi için kullanılan özel animasyon teknikleri izleyicilere ürpertici bir his verdi. Filmin açılışındaki korkunç hastane katliamı sahnesi izleyicileri hemen içine çeken bir şok sahnesiydi. Yönetmen William Malone bu sahnede retro tarzdaki film efektlerini modern bir yaklaşımla harmanladı. Hastaların kontrolden çıktığı ve doktorların vahşice öldürüldüğü bu sahnede kullanılan özel efektler o dönem için oldukça yenilikçiydi. Oyuncuların ve figüranların bazı sahnelerde aşırı gergin hissettikleri söyleniyor. Çünkü sette kullanılan bazı ses efektleri gerçek korku yaratacak şekilde tasarlanmıştı. Geoffrey Rush'ın canlandırdığı Stephen Price karakteri gerçek hayattaki bir figürden esinlenilmişti. Dostlarım, buraya çok dikkat edin. Ünlü eğlence parkı tasarımcısı Walt Disney. Price'ın renkli ama bir o kadar da karanlık kişiliği Disney'in eğlence parklarına olan tutkusuna karanlık bir dokunuş katıyordu. Hatta filmde Price'ın akıl hastanesini eğlence parkı gibi manipüle etmeye çalıştığı yerler bu ilhamın açık bir yansımasıydı. Geoffrey Rush'ın karakteri Stephen Price, Vincent Price'ın orijinal filmdeki karizmatik performansına bir saygı duruşu niteliğindeydi. Rush rolüyle modern bir Price yaratmayı başardı. Akıl hastanesinin karanlık ve ürkütücü atmosferini yaratmak için eski bir fabrika kullanıldı. Setin gerçekçi görünmesi için bolca toz, karanlık köşeler ve çürümüş yapı efektleri kullanıldı. Filmin en unutulmaz unsurlarından biri binanın kendine ait bir ruhu varmış gibi davranmasıydı. Özellikle duvarların hareket ettiği, gölgelerin insan gibi şekillendiği sahneler çok etkileyiciydi. Bu efektler CGI ve geleneksel efektlerin karışımıyla oluşturuldu. Sahnelerde kullanılan ruh gölgeleri, çekimler sırasında ekranda canlandırılan gerçek aktörlerin hareketlerinin dijitalleştirilmesiyle yaratıldı. Çekimler Los Angeles'taki tarihi bir binada yapıldı ve sette çalışan ekibin bazıları bina hakkında ürkütücü hikayeler anlatmaya başladı. Bazı ekip üyeleri çekim aralarında açıklanamayan soğuk hava dalgaları hissettiklerini ya da adeta birisinin onları izlediği hissine kapıldıklarını söyledi. Bu hikayeler setteki korku atmosferini daha da güçlendirdi. Filmde kullanılan müzikler
korkunun tonunu belirleyen en önemli unsurlardan biriydi. Marilyn Manson'ın Sweet Dreams cover'ı fragmanda kullanılarak filme ekstra bir gerilim havası kattı. Ayrıca binanın ses efektleri, yani çığlıklar, fısıltılar ve metalik gıcırtılar neredeyse bir karakter kadar önemsendi ve özel olarak tasarlandı. Sette yaşanan ilginç olaylardan biri de bazı oyuncuların çekimler sırasında gerçekten tedirgin hissettiklerini açıklamalarıydı. Filmin çekildiği mekanda gerçek bir lanetli bina hissi vardı ve birçok oyuncu sette tuhaf sesler duyduklarını ya da açıklanamayan olaylar yaşadıklarını söyledi. Doktor Richard Vanakut karakteri filmdeki en korkutucu unsurlardan biriydi. Jeffrey Combs'ın canlandırdığı sessiz ama ürpertici karakter çok az diyalogla büyük bir etki yaratmıştı. Combs role hazırlanırken 1930'ların hastane uygulamaları ve etik dışı deneyler hakkında detaylı bir araştırma yapmıştı. Ayrıca karakterlerin rahatsız edici varlığını daha gerçekçi kılmak için çekimlerde sık sık makyaj ve hareket detaylarına odaklanıldı. Filmin birkaç alternatif sonu olduğu bilinmektedir. Yapımcılar test gösterimlerinden sonra son sahneyi değiştirme kararı almıştı. Orijinal finalde daha ürkütücü ve karanlık bir atmosfer varken finali biraz daha Hollywood tarzında bitirmişlerdi. Filmin DVD versiyonunun içinde bonus içeriklerde bu alternatif sonlardan bazılarını görmek mümkündür. Bu görüntüleri sizlere göstermek isterdim ama maalesef YouTube teliflerinden dolayı askıya alıyorum. İnternette biraz araştırma yaparak bunları izleyebilirsiniz dostlarım. Diğer sonlardan bahsetmem gerekirse hepsi birbirinden farklı ve hepsi birbirinden etkileyici gibi gözüküyor dostlarım. Orijinal final çok daha karanlık ve ürkütücü bir ton taşıyordu. Test gösterimlerinden önce Evelyn ve Stephen'ın binanın karanlık ruhları tarafından korkunç şekilde öldürüldüğü bir son planlanmıştı. Sarah ve Eddie'nin hayatta kaldığı bu versiyonda binanın laneti tamamen yok edilemez gibi gösteriliyordu. Yani kurtulmayı başarmış olsalar bile binanın karanlık gücü onları sonsuza dek takip edecekmiş hissi vardı. Seyirciler bu sonun çok ağır ve rahatsız edici olduğunu düşündü. Başka bir alternatif sondaysa Eddie ve Sarah yine binadan sağ çıkmayı başarıyordu. Ancak binadan kaçmadan önce binanın geçmişine dair bazı gizemler çözülüyordu. Doktor Vanakut'un laneti ve ruhların neden hapsolduğu daha detaylı bir şekilde açıklanıyordu. Ayrıca Sarah'nın geçmişiyle binanın arasında gizemli bir bağ olduğu ima ediliyordu. Ancak bu versiyon fazla karmaşık bulunarak izleyiciler tarafından karışık tepkiler aldı. Başka bir alternatif sondaysa daha fazla CGI efekti vardı. Bu versiyonda binanın yaşayan bir varlık gibi tamamen canlanarak misafirleri yutmaya çalıştığı sahneler vardı. Eddie ve Sarah'nın kaçışı çok daha aksiyon doluydu. Devasa gölgeler ve bina fiziksel olarak onları kovalıyordu. Ancak bu son teknik açıdan çok zorlayıcı olduğu ve bütçeyi aştığı için filmden çıkarıldı. Sonunda film daha açık ve izleyiciyi rahatlatıcı bir finalle tamamlandı. Yani hepinizin bildiği şu anki finalle. Eddie ve Sarah hayatta kalır ve binadan kaçar. Ancak geride kalan 1 milyon dolarlık çekler bir sonraki nesil için laneti taşıyor gibi bir his uyandırmıştı. Bu son seyircilerin filmi izlerken aldığı korkuyu dengelerken aynı zamanda gelecekte bir devam filmi için kapıyı açık bırakmıştı. Nitekim 2007'de Lanetli Tepe'ye Dönüş adlı bir devam filmi gelmişti. Sizce en etkileyici final hangisi olurdu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim dostlarım. Böylelikle bu filmin de bilinmeyenlerini masaya yatırdık. Döneminde izleyicilerde etki bırakan güzel bir film olarak hafızalarımıza kazınmayı başarmıştı. Videoyu beğenmeyi ve Instagram adresimi takip etmeyi sakın unutmayın dostlarım.
daha bizleri bekleyen, karanlık odalarında gizli kalmış belgelerin olduğu birçok film var. Ben Kapital Burak.